Herkese merhaba, üroloji uzmanı Doktor Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün ameliyatsız penis büyütmeden bahsedeceğim biraz. Ameliyatsız penis büyütme nedir? Nasıl cihazlar kullanılır? Ne kadar süre yapılır? Sonuç alınıyor mu? Vaka raporları ya da bilimsel veriler ne diyor? Ben kendi kliniğimde nasıl bir protokol izliyorum bununla ilgili? Bunlarla ilgili size kısa bir video sunumu yapacağım arkadaşlar. Ameliyatsız penis büyütmede penis traksiyon cihazı dediğimiz cihazlar kullanılıyor. Bunlar nasıl cihazlar? Öncelikle onu göstereyim arkadaşlar. Size penis traksiyon cihazı oldukça basit bir mantığa sahip. Penisi buradan geçirdikten sonra penisi buraya sabitleyen bir aparatı daha var. Buradan vidaları sıktığınız sürece bu böyle ileri doğru gelmeye başlıyor bu parça ve penisi böyle yavaş yavaş bunların yardımıyla traksiyona almış oluyorsunuz. Penise bir gerginlik veriyorsunuz yaklaşık 3-6 saat boyunca ve o gerginlikle penis yavaş yavaş aylar içerisinde uzuyor arkadaşlar. Penis traksiyon cihazında amaç dokuya mekanotransdüksiyon uygulayarak dokuda hücre bölünmesi ve hücre yenilenmesiyle penisin gövdesinin gerçekten penis uzatma ameliyatına aykırı olarak gerçekten penis gövdesinin uzamasını sağlamak. Çünkü penis uzatma ameliyatında penisin asıcı bağları serbestleştirilerek yaklaşık görüntüde, gerçek bir uzama değil, yaklaşık 2-4 santim civarında bir görüntüde uzama sağlıyor. Çünkü penis gevşetilmiş oluyor. Asılıcı bağlardan serbestleştirilmiş oluyor. Ama bu işlemde mekanik traksiyonda penise gerçekten gövdeye 1,5 ile 3 santim civarında yapılan vaka serilerinde uzama sağladığı tespit edilmiş. Peki bu uzama, traksiyonla yapılan uzama kalıcı bir uzama mı? Evet. Hastalar 6 ay, 1 sene sonra kontrole çağrıldığında hala penisinin 2 santim, ortalama 2-2,5 santim civarında gene uzun olduğu tespit edilmiş. Peki bu traksiyon işlemi ne kadar yapılması lazım? Kendi kliniğimizde açıkçası 1,5-2 sene, 6 ay, hasta ne kadar artık kabul ederse, ama yapılan çalışmalarda minimum 6 ay, 1 sene civarında yapılmış, günlük 3 saat, 6 saat civarında hastaya çok iyi anlatılarak, sınırları çok net bir şekilde koyularak anlatıldıktan sonra yapılmış. Komplikasyon olmuş mu? Hasta kendini zedelemiş mi? Hiçbir hastada kalıcı bir komplikasyon olmamış ama hastaların bazı penisi zorlamasıyla morluklar, şişlikler meydana gelmiş. İşlem esnasında tabii ki mutlaka penisi zorlarken soğukluk oluyor mu, uyuşma oluyor mu? Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü en önemli ve en hassas konuya geleceğim. Bizim burada bunu anlatırken sizin bunları gidip alıp da penisinizi travmatize edin diye ben anlatmıyorum arkadaşlar. Bunu internete girdiğiniz zaman sağda solda garip garip uygulamalar görüp penisi onlarla kendinizi zedelemeyin, darbelendirmeyin diye anlatıyorum açıkçası. Çünkü forum sitelerine tarama yaptırdığınız zaman arkadaşlar elle penis uzatma gibi garip garip şeyler görebiliyorsunuz. Bu traksiyon cihazının bilimsel verisi sınırlı olsa da bilimsel vaka serileri de var. Vaka raporları da var. Tek tek yapılmış vaka raporları da var. Baktığınızda eğer kişi nazikçe aylarca çekerse penis uzuyor arkadaşlar. Ama forum sitelerine giddiğiniz zaman mesela elle penis uzatma diye bir şey var arkadaşlar. Bu elle penis uzatmayı yapmaya çalışıp penisi zedeleyip penisinde eğriliklerle bana gelen birkaç tane hasta oldu. Bunun dışında gene penis sertleştiği zaman çok sert bir organdır, taş gibidir. Ama aslında penis çok nazik bir organdır arkadaşlar. Mastürbasyon sırasında penisini zedeleyen, kalıcı sertleşme bozukluğu gelişen, penisinde eğrilik gelişen ya da penisin ucundan kan gelen birçok hastayla da karşılaştım arkadaşlar. Penis nazik bir organdır. Nazik davranmanız lazım. Penis traksiyon cihazıyla ilgili herhangi bir girişim yapacaksınız, herhangi bir uzatma işlemi yaptıracaksınız, mutlaka profesyonel bir destek. Doktorun onu size ne kadar traksiyon edeceğini, ne kadar çekeceğinizi mutlaka bir göstermesinde fayda olduğunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Profesyonel bir destek almadan böyle bir işe girmeyin. Başka nelere dikkat etmek lazım? Penis traksiyonu yaparken bir kere arkadaşlar, madem bir organın büyümesini istiyorsunuz, bir organın uzamasını istiyorsunuz, hücrelerin bölünmesi gerekiyor, hücrelerin büyümesi gerekiyor. O zaman ne yapmanız lazım? Toksik maddelerden uzaklaşma, sigara, alkol gibi gıdalardan uzaklaşmanız, diyetinizi optimum seviyeye getirmeniz gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Mikro besin dediğimiz vitamin ve element seviyelerinizi mutlaka, mineral seviyelerinizi gene optimum seviyeye getirmeniz lazım. Mesela B12, folik asit, D vitamini gibi hücre bölünmesinde, hücre büyümesinde çok önemli olan vitaminleri gene optimum seviyeye getirmeniz lazım arkadaşlar. Testosteron seviyeniz alt sınırdaysa ya da
düşükse arkadaşlar mutlaka testosteron seviyenizin optimize edilmesi lazım. Neden? Çünkü testosteron hormonunun eksikliğinde halihazırda penisin büyümesi değil, penisin küçülmesi ve kanlanmasının bozulmasını bekliyoruz halihazırda zaten. Başka nelere dikkat etmeniz lazım? Kalça tabanı, kegel egzersizleri bu bölgenin gene kanlanmasını arttırmak için yapabilirsiniz. Ben kendi kliniğimde hastaya mekanik traksiyon uygularken mutlaka hastaya aynı zamanda PRP uygulamaları da yapıyorum. Düzenli PRP uygulamaları yapıyorum. Amacım orada mekanik traksiyon uyguladığım bölgenin hücre yenilenmesini sağlamak. Hastaya orada hücre yenilenmesiyle trombositlerin aktivitesinden faydalanmak. Aynı zamanda eğer mutlaka egzozom ve kök hücre uygulamasını da yapıyorum. Mekanik traksiyon esnasında gene o bölgenin kanlanmasını arttırmak için manyetik koltuk uygulaması ya da PENF dediğimiz pulsatif elektromanyetik dalga terapisi tedavilerini uygulamaya çalışıyorum. Testosteronu düşükse mutlaka optimize edip diğer mikro elementlerle hastayı destekliyorum arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi mutlaka hastanın eğer madem doku büyümesini istiyoruz, doku rejenerasyonunu desteklememiz gerekiyor hastalarda. Bir diğer ayrıntı da hastanın özellikle ilk 3 ay içerisinde yüksek beklentiye girmemesini, sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi sabırlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. 3. aydan sonra hasta ölçümlerle gidiyor. Tabii 1. ay, 2. ay, 3. ay ölçümlerle gidiyor. 3. aydan sonra yavaş yavaş uzama olduğunu görebiliyor hasta. Burada güzel olan şey tabii ki hastada kalıcı bir uzama sağlaması ve hastanın özellikle çok sabırlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bizim yaptığımız hastalarda yaklaşık 2,5-3 santime kadar rahatlıkla uzama tespit ettik. Hasta sabırlı olduktan sonra mutlaka peniste bir uzama sağlıyor. En önemli konu dediğimiz gibi hastanın penisine zarar vermemesi gerekiyor. İster uzatma cihazı kullansın, ister mastürbasyon yapsın. Kesinlikle penisi arkadaşlar sert davranmanız, yumuşak davranmanız gerekiyor. Bekar arkadaşlar için, evli arkadaşlar için bile bazen cinsel ilişki sırasında istenmeyen penis kazaları bile olabiliyor arkadaşlar. Hastanın pozisyonuna, cinsel pozisyonuna göre. Tabii sonrasında kalıcı hasar olabiliyor bazı hastalarda, kimisinde olmayabiliyor arkadaşlar. Uzun vadeli bir cinsel hayatınızın olmasını istiyorsanız özellikle penis sağlığınıza dikkat edin, genel sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Şunu da söylemek lazım. Ortalama Türkiye'deki penis uzunluğu nedir? Türkiye'deki ortalama penis uzunluğu en son yapılan çalışmada yaklaşık 12 santim civarında çıktı. Dünya ortalaması yaklaşık 13 santim civarında. Mikro penis demek için hastalarda ortalama yaklaşık kalkık penisin 7-8 santim civarında altında olması gerekiyor arkadaşlar. En önemli konu penisin küçük olmasından ziyade penisin ereksiyondur arkadaşlar. Bir penis erekte olmadığı sürece istediği kadar büyük olsun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ama şuna da katılıyorum. Birçok insan var ki 50 yaşına geliyor, 60 yaşına geliyor. Gençliğinden beri gelen küçük penis algısı, küçük penis sorunu her zaman kişide beyninin bir kenarında bir sorun teşkil etmiş. Hasta bazen kalınlaştırma için geliyor, bazen uzatma için geliyor, bazen mekanik traksiyon uygulamalarını anlamak için geliyor kliniğimize. Hasta psikolojik olarak da bu işlemi yaptığı zaman kendine bir rahatlama, kafasından bazı sorunları atma durumu oluyor arkadaşlar. Bu da kişiyi rahatlatabiliyor. Burada hasta eğer bilinçli bir insansa, durumunun farkındaysa biz bu hastalara bilgiyi vererek, net bir şekilde durumu anlatarak hastalara bu tedaviyi uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde penis traksiyon cihazıyla ilgili anlatacaklarım. Bu konuyla ilgili küçük bir de rehber hazırladım arkadaşlar. Eğer ulaşmak isterseniz videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.